Merhaba değerli dostum. Bir önceki videoda neden küfür ediyoruz sorusuna cevaplar aramıştık. Eğer küfrü bırakmaya karar verdiysen ancak küfür etmeyi bir türlü bırakamıyorsan önce küfür etmenin zararlarını mutlaka bilmelisin. Beynine bunun zararlı olduğunu ve kötü olduğunu kabul ettirebilirsen bırakman daha kolay hale gelir. Şimdi çok sık kullanılan küfürlere bir bakalım. 1. A nokta K nokta. Bu çok kullanılan bir şey. 2. A nokta K. 3. A nokta S nokta M. 4. P. 5. P nokta V nokta K. 6. G. 7. O nokta Ç nokta. 8. K nokta P E. 9. I nokta E. 10. F-word İngilizce. 11. S nokta B nokta İngilizce. 12. A nokta H nokta E İngilizce. Eğer bu küfürlerin ne olduğunu kolayca anladıysan, üzülerek söylüyorum ki muhtemelen küfürle çok içli dışlı birisin. Küfür etmenin ve kötü sözler söylemenin yol açtığı olumsuzlukları sanırım saymakla bitiremem. Küfür etmeyi bir alışkanlık haline getiren bir insanın hayatında çok büyük ihtimalle olumsuzluklar vardır. O kişi gergin ve mutsuz olabilir. Mutsuz ve başarısız olmaman için küfür etmenin zararlarını ve neden küfür etmemelisin sorusunun yanıtlarını açıklamaya şimdi başlıyorum. 1. Enerjini düşürür. Küfür ettiğin anda çok uzun sürecek olan negatif bir ruh haline bürünürsün. Eğer moralin zaten bozuksa küfür etmek enerji seviyeni daha da dibe çekerek seni içinden çıkılması çok güç, dipsiz bir kuyuya iter. Genelde sadece bir küfürle yetinmezsin ve zincirleme şekilde küfür edersin. Böyle bir kısır döngüye girdiğinde ise enerji seviyen sürekli düşük kalır ve sinirle gezersin. Başarılı insanlara dikkat et. Hemen hepsi daima pozitif ve çok rahattır. O halde enerji seviyeni korumak için küfür etmemelisin. 2. Umutsuzluğu pekiştirir. Bazen küfür ettikçe o çok istediğin şeyin olacağını zannedersin. Ama aslında kendine zarar verirsin. Mesela maç izlerken küfür ettiğinde aslında umutların yavaş yavaş tükenir ve kendini yıpratırsın. Mücadele edemeyeceğin olaylar için üzülmek ve küfür etmek sence ne kadar mantıklı? Umudunu korumak için küfür etme. 3. Olumsuzluk, olumsuzluğu çeker. Küfür ettiğinde hayatına daha kötü şeylerin gireceğine emin olabilirsin. Dikkat et. Küfür ettikten hemen sonra olumsuz bir olay seni bulur. Çünkü algıların negatif durumlar için açılmış olur. Normalde küfür etmeyeceğin veya sinirlenmeyeceğin olaylara karşı hassas hale gelirsin ve sana zarar verecek hareketlerde bulunabilirsin. Hayatında pozitiflik ve başarı istiyorsan küfür etmemelisin. 4. Bir insanın seviyesini net bir şekilde ortaya koyar. Küfür ile kültürsüzlük ve eğitimsizlik arasında bir bağlantı olduğunu söylemiştim. Küfür eden biri net bir şekilde söylüyorum ki seviyesizdir ve kalitesizdir. Eğer sen küfür ediyorsan insanlar senin kalitesiz biri olduğunu düşünür. Sen iyi bir eğitim seviyesine sahip olsan bile seni değersiz ve küfürbaz biri olarak tanımlayarak senin için boşuna okumuş bu derler. Sana kafalarında düşük not verirler ve hayatlarından uzaklaştırırlar. İnsanlar tarafından dışlanmak istemiyorsan küfür etmemelisin. 5. Özgüveni azaltır. Özgüveni artırmak için küfür etmeye çalışmak aslında tam tersine özgüveni azaltır. Çünkü başkasını motive ederken küfür etmemen gerektiği gibi kendini motive ederken de küfür edemezsin. Etmemen gerekir. Eğer edersen iç dünyan bunu bir hakaret olarak algılayabilir ve bilinçaltın başarıdan uzaklaşır. Kendine güveniyorsan eğer neden küfre ihtiyaç duyuyorsun ki? Mesela sınavda soru çözerken içinden küfür etmek işe yarıyor mu? Tabii ki yaramıyor. Özgüvenini korumak için küfür etmemelisin.
6. Öz saygıyı azaltır. Başkalarına sorumlu olduğun kadar en çok kendine karşı sorumlusun. Her konuda kendini geliştirmek ve yüceltmek öncelikli görevindir. Sürekli küfür ettiğinde içsel iletişimin de zarar görebilir. Ve ettiğin küfürler bir zaman sonra tipine veya yaptıklarına doğru gitmeye başlar. Böylece kendine olan saygıyı azaltmış ve kendini daha az sevmiş olursun. Zaman zaman küfür ettiğinde kendinden utanmıyor musun? İşte bu küfrün gerçek etkisidir. Öz saygını korumak ve kendini sevmek istiyorsan küfür etmemelisin. 7. İticidir. Küfür etmek itici olduğu gibi küfür edeni sempatik görmek de yanlıştır. Aynı küfür senin kutsal değerine veya annene edildiğinde de sempatik görebilir misin? Öyle sanıyorum ki bu durumu sempatik bulamazsın. Kız arkadaşın veya erkek arkadaşın senin yanında bir garsona, görevliye veya bir arkadaşına küfür ettiğinde ne hissedersin? Rahatsız olmuyorsan eğer burada bir problem var demektir. Sence başkasına bu kadar kolay küfür eden biri herhangi bir tartışmanızda veya kavganızda sana küfür etmeyecek mi? O zaman ne hissedeceksin? Küfür özellikle birçok hanım için erkek arkadaş veya eş seçiminde kilit noktadır. Aklı başında hiç kimse saygısız ve kaba insanlarla olmak istemez. Şimdi düşün bakalım. Hoşlandığın kızın yanında ağzından küfür kaçırdın ve ona itici gelerek onu kendinden soğuttun. Sonsuza kadar onu kaybettin. Pişman olmaz mısın? İtici görünmemek için ağzından çıkan her kelimeye dikkat ederek küfür etmemelisin. 8. Basitlik simgesidir. Karakteri tam olarak oturmamış ve olgunlaşmamış insanlar küfür ederek aslında basitliklerini sana gösterir. Çevrende böyle pervasızca küfür eden insanların diğer yönlerini bir incele. Bu kişilerin hayatlarını, düşüncelerini ve karakterlerini basit bulacaksın. Örneğin televizyon programlarında genellikle eğitim seviyesi düşük ve aile sorunlarına çare arayan kişilerin sık sık küfür ettiğine şahit olursun. Asil olmak ve asil görünmek istiyorsan, toplumda saygın bir konumda olmayı arzuluyorsan küfür etmemelisin. 9. İnsanlar çaresiz olduğun anları kolay tespit eder. Küfür etmenin açık noktaları kapatmaya çalışmak olduğunu söylemiştim. Mesela boyun kısa diye veya yüzünde sivilce var diye biri seninle dalga geçtiği zaman küfür ediyorsan eğer hassas ve çaresiz olduğun noktaları insanlara göstermiş oluyorsun. Çaresiz olduğunu bilen insanlar bu noktalar üzerinde durarak seni daha da çok kızdırıyor ve seni bunalıma sürükleyebiliyor. İnsanlara çaresiz olmadığını ve bu gibi durumlardan etkilenmediğini göstermek istiyorsan küfür etmemelisin. 10. Toplum içinde rezil olmak. Topluluk içinde ağzından küfür çıkarsa kötü bir duruma düşersin. Ve insanlar seni daima ettiğin küfürle hatırlar. Üzerinden yıllar geçse de ettiğin küfür başına bela açar ve seni zor duruma sokar. Her ne kadar toplumda küfür edenlerin oranı çok fazla olsa da bunu herkesin içinde yapınca yadırganırsın. Bu durum arkadaş kaybetmene yol açar. İnsanların senin hakkında nasıl düşünmesini istersin? İnsanların gözünde iyi ve kaliteli bir izlenim bırakmak istiyorsan küfür etmemelisin. 11. İnsanların sana olan saygısını azaltır. Dilini kontrol edemeyen kişilere saygı duyar mısın? Küfür etmek seni başkalarının gözünde olgunlaşmamış ve çocuksu gösterir. İnsanların sana saygı duymasını istiyorsan küfür etmemelisin. 12. İkili ilişkilerde sizi zor duruma sokar. Küfür etmeyen insan seçkin insandır ve üst tabakadır. Küfretmek beyefendiliğe ve hanımefendiliğe leke getirir. Kimse küfür eden ve ağzı bozuk biriyle olmak istemez. Değerli dostum, bu sözüme lütfen kulak ver. Çünkü kadın küfür eden bir erkekle olmak istemez. Çünkü küfür demek genellikle düşük eğitim seviyesi ve kalitesizlik anlamına gelir. Aslında çoğu erkek de
küfür eden bir kadın olmak istemez. Çünkü erkeğin gözünde kadın kibar ve terbiyeli olmalıdır. Bunların dışında kalan ve küfür seven insanlarla anlaşmak ise oldukça zordur ve sizi yorabilirler. Çoğu ilişki ve evlilik küfre dayalı şiddet yüzünden bitmektedir. Karşındaki insanı kendinden soğutmak istemiyorsan küfür etmemelisin. 13. Küfür şiddeti getirir. Yaşadığın kavgaları veya duyduğun kavga hikayelerini hatırla. Ölümle veya yaralanmalarla sonuçlanan birçok suçun temel nedeni küfürdür. Trafikte, sokakta, eğlence yerinde kendisine veya ailesine küfür ettiği için adam öldüren veya öldürülen insanların haberlerini sürekli gazetede görürsün. Küfür etmeseler de eğer belki de şu anda hayatta olacaklardı veya hapse düşmemiş olacaklardı. Kendini korumak için önce diline hakim olman ve küfür etmemen gerekir. 14. Küfür etmek yaratıcılığı öldürür. Değerli dostum, sen hiç küfür ederek resim çizen, müzik yapan veya hayran olması yaratıcılık ve başarı sergileyen insan gördün mü? Bütün büyük başarılar pozitif tutumlarla gerçekleşmiştir ve gerçekleşecektir. Yaratıcılığını korumak için küfür etmemelisin. 15. Küfür etmek bulaşıcıdır. Küfür eden insanların arkadaşları da küfür eder. Küfür eden arkadaşların varsa farkında olmadan negatif bir ortama girmiş olursun. İçinde kötülük olmasa bile dışarıdan küfür eden ve haytalık peşinde koşan kişiler olarak algılanırsın. Ve en sonunda sen de küfür etmeye başlarsın. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim demişler. Küfür etmeyen birinin yanında rahatlıkla küfür edemezsin. Bu yüzden arkadaşlarını iyi seçmelisin. 16. Ruhunu kirletir. Küfür etmek manevi olarak ruhunda ağır yaralar açabilir. Uzun süre kurtulamayacağın şekilde ruhunu kirletir ve enerjini düşürür. Sıklıkla küfür eden insan, yahu ben ne kadar pis bir insan oldum der durur. Bu sebeple çeşitli inanç sistemlerinde de küfür etmek ve kötü sözler söylemek de hoş karşılanmamıştır. Ruhunu temiz tutmak için küfür etmemelisin. 17. Alışkanlık haline dönüşebilir. Ettiğin tek bir küfür bile sende alışkanlık yaparak günlük konuşmana geçebilir. Olur olmadık yerlerde ağzından küfür çıkarak seni zor duruma sokabilir. Böyle kötü bir duruma düşmek istemiyorsan küfür etmemelisin. 18. Stresi artırabilir. Bazı meslek grupları üzerinde yapılan araştırmalarda küfür etmenin veya küfre maruz kalmanın stresi arttırdığı bulunmuştur. Stresin sağlık için en büyük düşmanlardan biri olduğu göz önüne alındığında küfür etmemen daha doğru olacaktır. 19. Haklıyken haksız duruma düşürür. Bir tartışmada küfür ettiğinde haklı bile olsan hem insanlar hem de yasalar önünde haksız duruma düşebilirsin ve bundan zarar görürsün. 20. Çocuklara zarar verebilir. Bugün sosyal medyada, televizyonda ve internette çocukları küfürden korumak için çeşitli önlemler alınmaktadır. Küfür hiçbir kimseye fayda sağlamaz ve sağlamayacaktır da. Sağlıklı bireyler yetiştirmek için küfürden uzak durmalısın. 21. Küfürden beslenen tartışmalar. Hassas konularda konuşurken küfür ettiğinde konuşma tartışmaya ve en sonunda da kavgaya dönüşebilir. Öfkeni kontrol edemezsen öfke krizlerine girebilirsin. Sorunlarını kavgaya dönüştürmemek ve sağlıklı yollarda çözmek için küfür etmemelisin. 22. Çok ciddi cezalar vardır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesine göre küfür, insanın kimliğine karşı birer saldırı türüdür ve bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası ile cezalandırılır. Yurt dışında ise Avustralya gibi bazı ülkelerde $1250 para cezası
ve 3 ay hapis cezası bulunmaktadır. Haklı, haksız diye bir değerlendirme ise yapılmaz. Kitle iletişim araçları kullanılmışsa ceza daha da artabilir. Küfür yüzünden hapse girmek istemiyorsan küfür etmemelisin. Bu durumun önemiyle alakalı özel bir video hazırlayacağım. Sonuç olarak küfrün verdiği zararlar oldukça fazladır. Bu zararları öğrendiğinde küfrü bırakmak için olumlu bir adım atmış olacaksın. Sen bu saydığım zararlardan en çok hangisiyle karşılaştın veya hangileri sana daha zararlı göründü? Küfürle ilgili yaşadığın olumsuzlukları düşünmeni ve değerlendirmeni istiyorum. İlerleyen videolarda küfür etmek nasıl bırakılır? Bunun üzerine konuşacağım. Görüşmek üzere.